Arkadaşlar bu taban yapımında kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü şöylesi 3 santime, burası 13 santim. Şimdi ben burada iki renk kağıt kullanacağım. Bu bir çay markasının kağıt, ambalaj kağıdı. Bir tane de şöyle kraft kağıt. Kahverengi kraft kağıt kullanacağım. Şu şekilde kahverengi kraft kağıt kullanacağım. Ama size şöyle beyaz renkli bir kağıtla bunun nasıl bantlandığını ve katlandığını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar kağıdımı kestikten sonra bantımı şu şekilde açıyorum ve kullanacağım bölümü banta yapıştırıyorum. Bu şekilde yapıştırıyorum ve kesiyorum. Bunu arkadaşlar banyomda kullanacağım. İşte bunun içine tarak, toka, ruj vesaire bunları koyacağım. Onun için yapacağım kendime bunu. Şu şekilde arkadaşlar kağıdımı bantladıktan sonra şu fazlalıklarını içe doğru şöyle katlıyorum. Şöyle arkadaşlar kağıdımı bantladım. Önce bu kağıdı şöyle boylamasına ikiye katlayacağım. Şöyle ince uzun bir şeritim olacak. Bunu alacağım. Şöyle ortadan ikiye katlayacağım. Açacağım arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde ikiye katlayacağım. Diğer yarıyı da bu şekilde ortaya gelecek şekilde katlayacağım ve bu iki katladığım yerine birleştireceğim. Katlama şeklim bu arkadaşlar. Şu şekilde gümüş renkli kağıtlar. Bunlar bir çay. Markanın adını söylemiyorum. Çayın içindeki alüminyum gümüş renkli olan kısım. Şunlar da kahverengi kraft kağıtlar. Bunu yapmak için ne yapıyorum? Önce şöyle bir gümüş renkli kağıdımı alıyorum. Sonra bir kahverengi kağıt alıyorum ve bu şekilde arkadaşlar birbirinin içinden geçiriyorum. Birini alttan, birini üstten. Bu şekilde geçirdim. Şöyle bir L oluştu. Şimdi bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? Bir tane gümüş renkli kağıt alıyorum. Alıyorum gümüş renkli. Onu da şu kahverenginin içinden geçiriyorum. Şimdi buradan ben bir tane de gümüş renkli kağıt takıyorum. Şuradan şöyle. Birini alttan, birini üstten. Bu şekilde taktım. Şöyle aşağıya doğru kahverengi takıyorum. Biri alttan, biri üstten. Bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar bir tane de gümüş takıyorum yine. Şu ara açık. Bakın görüyor musunuz? Bu aradan dışarıya çıkacağım. Birini alttan, birini üstten. Bu vaziyette çıktım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bir tane daha gümüş renkli kağıt alıyorum. Bu şekilde. Şurada. Birini alttan, birini üstten geçiriyoruz. Bu şekilde oldu. Şimdi bir tane daha kahverengi alıyorum. Onu da böyle geçiriyorum. Şuradan şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir tane daha gümüş alıyorum. Gümüşümü de bu şekilde şu ara açık. Şuradan böyle çıkıyorum. Bu arkadaşlar uzun bir video olmayacak. Bir videoluk bir ürün yapıyorum.
Bunu buradan böyle geçirdim. Bakın şöyle oldu. Şimdi buradan yine gümüş renkli bir kağıt alıyorum. Ve onu da bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru geçiriyorum. Şuradan geçtim. Tamam mı arkadaşlar? Bir tane daha kahverengi alıyorum. Şuraya çünkü kahverengi gelmesi lazım. Şu şekilde indiriyorum aşağıya doğru. Şuradan. Ve şuradan. Arkadaşlar ben mümkün olduğu kadar atık kağıtlardan ürünler yapıyorum. Adı üstünde geri dönüşüm olduğu için. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir göbek oldu. Şu ara açık. Buradan şöyle dışarıya yukarıya doğru bir kağıt daha, gümüş renkli kağıt çıkarıyorum. Biri alttan, şöyle biri de üstten geçecek. Bunu da şöyle şuraya geçeyim. Bakın. Şöyle geçti. Şimdi bu kısmı arkadaşlar şu şekilde birleştireceğim ve göbeğim oluşacak. Bunu birleştirmek için ne yapıyorum arkadaşlar? Şu son taktığımın katını açıyorum. Şu vaziyette. Ve şu şekilde açıyorum. Ve bunun arkadaşlar ikisini yakalıyorum ve şu aradan bakın. Şu aradan şöyle geçiriyorum. Kıvırarak geçiriyorum çünkü takılıyor. Bakın. Birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımın arkadaşlar şu araya yerleştireceğim. Şuraya. Ama önce ne yapıyorum? Tutkallıyorum. Çıkmasın diye. Yakalıyorum ve bu aradan içeriye itiyorum. Bakın. Bunu buraya koydum. Şimdi döndürdüm. Bunu da arkadaşlar şu şekilde yatırıp şuraya koyacağım. Bunu da şöyle tutkallıyorum. Ve bunu da buraya yerleştiriyorum. Evet. Ve bu arkadaşlar benim tabağımın göbek kısmı. Bunun üstüne arkadaşlar şöyle bir bölüm yapacağım. Bu şekilde bir bölüm daha yapacağım. Ve diğer bölümleri de yapıp dikimi de size göstereceğim. Bunların arkadaşlar tek tek resimlerini çekeceğim ve sizinle paylaşacağım. Dekoratif tabağımın göbek kısmını yaptım. Şu onun bir üst bölümü. Şu ondan sonraki gelecek olan bölüm. Şu da en dıştaki kalan bölüm. Şu kısımdan şöyle ipimi geçiriyorum. Düğümün içinden iğnemi geçirip bu düğümü arkadaşlar şunun içine saklıyorum. Maksat düğümün o çirkinliği gözükmesin. Şu şekilde sakladım içeriye. Bakın. Önce arkadaşlar şu aralar açık ya. Önce bu araları dikeceğiz. Bu şekilde araları dikerek işe başlıyoruz. Şimdi buradan geçiyorum şöyle. Bunda arkadaşlar farklı boylarda kağıtlar var. Bu kağıtların boylarını, adet sayılarını sizlerle paylaşacağım. Şöyle buradan buraya geçiyorum. Bu şekilde
Gördüğünüz gibi göbek kısımları diktim. Şimdi şuraya çıkıyorum ve bunun şu bir üst katmanını da bu şekilde dikmeye başlıyorum. Şuradan itibaren dikmeye başlıyorum. Birleştiriyorum. Arkadaşlar bunlar da farklı boylarda olduğu için dikerken bu bombelenecek. Yani o bombesi sizi yanıltmasın. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar, bu tarafa geçeceğim. Buradan buraya geçiyorum. Sonra buraya. Bu aralar mutlaka dikilecek. Evet arkadaşlar, dekoratif tabağımın yapımı gördüğünüz gibi bitti. Şimdi bu 4 sıradan oluştu ve bu 4 sıranın resimlerini çektim. Ölçülerinin, her sıranın ölçülerinin ne olduğunu ve kaç tane kağıt kullandığımı belirten bir resim hazırlayıp videonun içinde sizinle paylaştım. Bunu dilerseniz daha geniş yapma imkanınız olur. Benim için banyomda kullanacağım için böyle bu boy benim için yeterli oldu. Evet arkadaşlar, videomun çekimi burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.